Selamlar. Ulaşım ve teknolojinin gelişmesi, erişebilirliğin artmasıyla birlikte insanların dünyanın herhangi bir yerine istedikleri gibi gidebileceklerine inandırmaktadır. Gerçek olan şu ki, dünyada halen daha ziyaret edemeyeceğiniz yerler vardır. Ben de sizler için bu gidemeyeceğiniz yerleri tek bir video haline derledim. Haydi başlayalım. 10 numara. Surtsey Adası, İzlanda. 1963 yılında deniz altından faaliyete geçen volkanik hareketler, 1967 yılında yani 4 yıl sonra yeryüzüne yeni bir ada oluşturmasına neden olmuştur. 3 kilometrelik yüzölçümü olarak ölçülen bu adayı özel yapan şey, herhangi bir insan müdahalesi olmadan kendi ekosistemini oluşturmuş olmasıydı. Adanın üzerinde oluşan yosunlar, ilk yaşam belirtisi olduğundan dolayı bilim insanları bunu fırsat bilmiş, yapılacak bilimsel araştırmalardan dolayı yalnızca bilim insanlarına giriş izni verilmiştir. Bu genç adaya giriş yaparlarken dışarıdan müdahale olmaması adına çok detaylı taramadan geçiyorlar. 2008 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren bu ada, günümüzde birçok kuş türüne ve fok balıklarına ev sahipliği yaparken ziyaretçilere girişi yasaktır. 9 numara. Lascaux Mağaraları, Fransa. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Fransa'nın bir köy yakınlarında yaşayan çocuklar bir mağara keşfettiler. Araştırmacılar geldiklerinde gördüklerine inanamadılar çünkü mağarada 15 ila 17 bin yıllık 600'den fazla duvar resmi bulmuşlardı. Bu mağarayı 1950 yılında ziyaretçilere açıyorlar ve çok fazla insan ziyaret ediyor. Bu kadar fazla insanın gelmesiyle birlikte ağızlarından çıkan karbondioksitten dolayı resimlerde bozulmalara neden oluyor. Bunun üzerine mağarayı kapatarak korumaya alıyorlar ve kapatıldığı günden beri düzenli olarak resimlerde bozulma olup olmadığını kontrol ediyorlar. 10 binlerce yıldır resimlerin bozulmasını önleyen şey ise metal oksitleri ve çakmak taşlarıyla yapılmış olmasıydı. Bu mağarayı görmek isteyenlere özel olarak mağaranın bir kopyasını oluşturdular ve 200 metre ilerisine müze açtılar. Günümüzde orijinal mağaranın girişine yasak devam etmektedir. 8 numara. Kuzey Sentinel Adası. 1771 yılında keşif yapan bir şirket tarafından bulunan bu ada, oldukça saldırgan bir yerli kabileye ev sahipliği yapmaktadır. Nüfusunun 50 ila 70 kişi olduğu düşünülen bu kabilede, 1880 yıllarında araştırma amaçlı 6 kişiyi götürdüler, fakat dış dünyaya karşı bağışıklığı zayıf kaldığı için kısa sürede can vermişlerdir. Adanın doğallığını bozmak istemeyen Hindistan hükümeti, bu adayı bağımsız ilan ederek dışarıdan girişleri tamamen yasaklamıştır. Ayrıca yasaklamadan bir yıl sonra kanunsuz şekilde gelen 2 balıkçı, yerli kabile tarafından oklarla avlandılar. Hindistan hükümeti ise herhangi bir suçlama yapılmayacağını söylemiştir. 7 numara. Hoard Adası, Avustralya. Madagaskar ve Antarktika arasında yer alan bu ada, dünyanın en uzak yerlerinden birisidir. Foklara ve penguenlere ev sahipliği yapan bu bölgeyi görmek isteseniz de göremezsiniz. Çünkü 2000 yılında adanın devasa bir yanardağ olduğu fark edildi ve patlamasına an meselesi olduğunu anladıklarında yasaklanmasına neden oldu. Sadece bundan dolayı da değildi. İnsan yaşamının olmadığı, iletişimin kısıtlı olduğu ve en yakın hastaneye 2 haftalık yolculuk kadar uzak olması, doğal olarak yasaklanmasına neden olmuştur. Yani acil bir durumda muhtemelen penguenlere yem olursunuz. 6 numara. Poveglia Adası, İtalya. İtalya'nın Venedik yakınlarında bulunan bu küçük ada, 1300 yıllarında ortaya çıkan kara veba hastalığına yakalanan kurbanlarının saklandığı yerdi. Bu bölge sadece enfekte olmuş insanları barındırmış olup, ilerleyen yıllarda yaklaşık 160 binden fazla kişinin mezar yerine dönüşmüştü. Yüzdırap ve acı dolu bu adanın geçmişi sadece bunlarla sınırlı değildi. Adadaki karantina merkezi 1800 ila 1900'lü yılları arasında akıl hastanesine dönüştürüldü ve korkunç deneylerin merkezi haline geldi. O kadar korkutucu olaylar oldu ki, bir doktor en sonunda çıldırıp kendi canına kıydı ve bunun sonucunda hastane kapatılarak adanın terk edilmesine neden oldu. O günden sonra kimse adımını atmaya cüret edemedi ve yıllarca kapalı kaldı. 2014 yılında geçmişini unutmak isteyen hükümet adayı satılığa çıkardı fakat alan kimse olmadı. 5 numara. Kuzey ve Güney Kardeş Adaları, Amerika. Başlangıçta yerli halk tarafından balıkçılık ve avcılık alanı olarak kullanılan bu iki küçük ada, 1828 yılında New York'un hızla büyümesiyle birlikte karantina hastanesi olarak kullanılmaya başlamıştı. Amerika halkını sarı kolera gibi salgın hastalıklardan korumak için Avrupa'dan yeni gelen hastalıklı göçmenleri bu adaya yönlendirdiler ve karaya çıkması önlenmeye çalışıldı. Birçok hasta adada hayatını kaybettiğinden dolayı adalar kaderine terk edildi. Yerel halk, adalara yerleştirilmeyi ikna edilemediğinden dolayı doğanın eline bırakıldı ve halka kapalı bir doğal alan olarak korunmaya başlandı.
Bugünlerde sadece turlarla uzaktan görülebilmektedir ve nadir kuş türlerine ev sahipliği yaptığından dolayı sadece özel izinlerle giriş yapılabilmektedir. 4 numara. Bikini Adası, Pasifik Okyanusu. Amerika, Soğuk Savaş döneminde 70 farklı nükleer bomba testi gerçekleştirdi ve bunların 20 tanesini Bikini Adası üzerinde denedi. Bu testlerin yapılmasıyla birlikte adanın çevresindeki ekosistemi yok etmiş olup bölgeye inanılmaz yüksek miktarda radyasyon sızdırdı. Hatta Sünger Bob çizgi filmi bu adanın ekosisteminin yok edilmesinden dolayı yapılmıştır. Günümüzde yapılan araştırmalara göre halen daha yayılmakta olan radyasyon, Çernobil'deki patlamadan yayılan radyasyondan çok daha fazla olduğu söylenmektedir. 2021 yılında Birleşmiş Milletler, bu yayılan radyasyonu durdurması için Amerika'dan çözüm üretmesini istedi, fakat 110 milyon dolar masrafa neden olacağından dolayı ilgilenmedi. Tüm bu üzücü olaylardan dolayı adaya giriş yasak ve tehlikelidir. 3 numara. Hashima Adası, Japonya. 1890 yılında Japonya, adada kömür madeni keşfedince bölgeyi maden ocağına dönüştürmüştü. Madende çalışacak işçiler için yaşam alanı oluşturmaya çalıştılar ve zaman geçtikçe nüfusu 5000 insana kadar ulaşmıştı. Ta ki kömürün yerini petrol alıncaya kadar. Kömüre olan istek azaldığından dolayı maden ocağını kapattılar ve orada yaşamanın bir anlam ifade etmediğinden dolayı ada halkı yerleştikleri yeri terk ettiler. Zamanla binalar, parklar, eşyalar çürüdü, ada tamamen depremle yıkılmış gibi görüntü aldı. Yukarıdan bakınca savaş gemisini anımsatan bu ada, 2015 yılında Dünya Mirası listesine alındı. Ayrıca 2012 yılında James Bond filminin bir kısmı burada çekilmişti. Adanın bir kısmı turistlere açık olsa da, büyük bir bölümüne girilmesi halen daha yasaktır. 2 numara. Morgan Adası, Amerika. Maymun Adası olarak da bilinen bu ada, 4000'den fazla Hint şebeğine ev sahipliği yapmaktadır. Nüfusu çok fazla olduğundan ve herpes virüsü taşıdıklarından dolayı 1979 yılında Dominik Cumhuriyeti'nden bu adaya taşınmıştır. Genetik olarak insana en yakın canlı maymunlar olduğu için her sene 500'den fazla maymun alınır ve aşı deneyleri, genetik ve hastalık araştırması için bu adadan götürülürler. Tüm bunlardan dolayı ada halka açık değildir ve sadece bilim adamları giriş yapabilmektedir. 1 numara. Hang Son Dong Mağarası, Vietnam. 5 kilometre uzunluğunda ve 200 metre yüksekliğinde olan bu mağara, dünyanın en büyük mağarası olarak bilinmektedir. 1990 yılında Vietnamlı bir çiftçi tarafından keşfedilmiştir, fakat mağaranın büyüklüğü onu korkutmuş olup kaçmasına neden olmuştur. 5 yıl sonrasında bir bilim adamına anlatmış, fakat girişin yerini hatırlamadığı için tekrar keşfedilmesi 2009 yılında olmuştur. Küçük mağaralar bütününden oluşan bu devasa mağara, 2 ila 3 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mağaranın içerisindeki kireç taşlarının 400 milyon yaşında olması, bilim insanlarının kafasını halen daha karıştırmaktadır. Mağaranın kendine ait nehrine güneş ışığı vurması sayesinde kendi bulutlarını oluşturan bu ada, kendine ait bir yağmur ormanlarına sahiptir. Burada yeni canlı türleri bulunmuş olup, karanlıkta saklandıklarından dolayı hepsi beyaz renkte olması oldukça dikkat çekicidir. Araştırmaları halen daha süren bu mağaraya sadece bilim adamları girebilirken, bazen özel turlar aracılığıyla gidebilmek mümkündür. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.